Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok sevilen, çok beğenilen İzmir köfte tarifimle geldim. İster fırında, ister tencerede hazırlayabileceğiniz çok pratik bir yemek. Sizleri çok bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Tarifimize ilk olarak köftemizi hazırlamakla başlayalım. Köftesi için 400 gram kadar kıyma, 1 adet yumurta, baharatlarımı ekliyorum. Baharatları daha sonra videonun altındaki açıklama kısmına ekleyeceğim. 2-3 diş sarımsak, 1 adet soğanı rendeledim. 4 yemek kaşığı galeta ununu ekledikten sonra köftesini yoğurmaya başlıyorum. İlk etapta 3 yemek kaşığı kadar galeta unu kullandım. Sizler de kullandığınız kıymaya göre ayarlayabilirsiniz. Hafif koyulaşması yeterli olacaktır. Hemen diğer bir kaşığı da üzerine ekleyip yoğurmaya devam ediyorum. Ben köftemi yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Köftesini yoğurduktan sonra üzerini streçle kapatıyorum. Bu şekilde 2 saat kadar buzdolabında dinlendiriyorum. İsterseniz dinlendirme yapmadan da kullanabilirsiniz. Dinlendirirseniz çok daha lezzetli olacaktır. Köftesini 2 saat kadar dinlendirdim. Hızlı bir şekilde köftelerimi hazırlamaya başladım. Ben bu şekilde hazırladım. Sizler dilediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. Elimizi çok az ıslatarak köftelerimizi hazırlayalım. Hemen birkaç tanesini de yuvarlak olarak hazırlıyorum. Yuvarlak olarak hazırladıklarımı kullanmıyorum. Daha sonra sulu köftede kullanmak üzere buzdolabına kaldıracağım. Köftesini hazırladıktan sonra kenara aldım. 2 adet patatesi soyduktan sonra elma dilimi şeklinde doğradım. Benim kullandığım patateslerim çok büyüktü. Dilimlerinden de anlaşılacağı üzere. Sizler kişi sayısına göre patates miktarını arttırabilirsiniz. Yine aynı şekilde köftesini de ona göre arttırabilirsiniz. Patateslerimi kızarttıktan sonra kullanacağım borcamı alıyorum. Patateslerini kızarttıktan sonra hızlı bir şekilde köftelerini de kızartıyorum. Köftelerini kızartırken yağını aldım. Çok az yağ bıraktım dibinde. Köfteleri bu şekilde pişirince yemeğim daha hafif oluyor. Köfteleri 1 dakika bile sürmeden hemen hızlı bir şekilde çeviriyorum. Sadece çiğliğini almak için bu şekilde hazırlıyorum. Bu şekilde hazırlandığı zaman çok daha lezzetli oluyor. İsterseniz direkt olarak patateslerin üzerine de dizebilirsiniz. Köftelerimi hazırladıktan sonra hızlı bir şekilde borcama aktarıyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına
malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Köftelerini de borcama aktardıktan sonra dondurucudan biberlerimi bu şekilde tavanın içerisine bırakıyorum. 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ kullandım. İsterseniz kullanmaya da bilirsiniz. Ama gerçekten yaptığım yemek sonunda göreceksiniz. Çok hafif ve az yağlı oldu. Biberleri hafif soteliyorum bu şekilde. Hemen ateşi görmesi yeterli olacaktır. 1 dakika bile sürmeden biberlerimi borcama aktarıyorum. Biberleri de borcama aktardıktan sonra yazdan kaldırmış olduğum domates sosundan yarım kavanoz olacak şekilde tavama döküyorum. İsterseniz 2-3 adet domatesi de bu şekilde rendeleyip kullanabilirsiniz. Veya domates kullanmak istemiyorsanız salçalı su hazırlayıp baharatlarını ekledikten sonra yemeğinizin üzerine gezdirebilirsiniz. 2-3 yemek kaşığı kadar kullanmış olduğum yağdan ekledim. Göz kararı olacak şekilde tuz, pul biber, karabiber ekledim. Kaynamaya başladıktan sonra yarım çay bardağı kadar kaynar suyu ekledim. Karıştırmaya devam ediyorum. 1-2 dakika kadar bu şekilde kaynadıktan sonra sosumun altını kapatıyorum. Sosuna isterseniz sevdiğiniz baharatları da ekleyebilirsiniz. Sosunu hazırladıktan sonra yemeğimin üzerine gezdiriyorum. Tencerede yapmak isteyenler de bu sosu tencerede hazırlayıp su miktarını biraz çoğalttıktan sonra kızarttığımız malzemeleri tencereye aktarıp ocağın altını kısıp kapağını kapatıp bu şekilde pişirebilirsiniz. Sosunu gezdirdim. 170-180 derecelik fırında 20 dakika kadar pişiriyorum. Pişme süresi patatesinizin pişme oranına göre değişebilir. Patatesiniz piştiyse yemeğiniz olmuştur. Kontrollü bir şekilde pişirin. İzmir köfteyi fırından aldım. Tabağıma alıyorum. Akşam olduğu için artık biraz gölgelenme olmuş. Lütfen kusuruma bakmayın. Bu şekilde tabağa aldıktan sonra hemen sizlere yakından da göstereceğim. Çok hafif ve güzel bir yemek oldu. Bu arada pideleri de kendim yaptım. Bir önceki videodan pide tarifini de izleyebilirsiniz. Orijinaline en yakın pide tarifi diyebilirim. Gördüğünüz gibi yemeğim çok güzel oldu. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz bu videodan sonra kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.